Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Evet, 90'lar, doğru bildiniz. Bugün size 90'lardan bahsedeceğim. 90'larda neler oldu, neler bitti. Çocukluğumun anılarından size bahsetmek istiyorum. Sizler de çok iyi hatırlarsınız. Bence hayatımızın en güzel dönemleriydi. Ne dersiniz? Gelin başlayalım. Arkadaşlar 90'larda hatırlamak isteyeceğimiz aslında çok şey var. Bu videoya sığar mı bilmiyorum. Arkadaşlar size 90'lardan genel olarak bahsedeceklerim şarkıcılar, şarkılar, oyunlar, oyuncaklar ve diziler. Mesela kartpostal atardık yılbaşında ya da özel günlerde, bayramlarda yazardık, postaneye götürür, büyüklerimize gönderirdik. Başka sokakta böyle nayloncu diye bağıran amcalar vardı değil mi? Horozlu şeker satarlardı, elmalı şeker, pamuk şeker bunları satarlardı. Biz yolunu gözlerdik. Bunlar gibi bir sürü anı var aslında 90'larda. Arkadaşlar çocukluğum demişken ilk önce çizgi filmleri anlatmasam olmazdı. Benim en sevdiğim favorilerimden biri Jetgiller. Tsubasa vardı, Tom ve Jerry biliyorsunuz Jerry'nin yaramazlıklarını. Sonrasında Power Rangers vardı, bir sürü karakter. Taş Devri vardı ve Red Kit vardı. Bunların hepsi gerçekten çok kaliteli çizgi filmlerdi. Hala izlesek aynı hazzı alırız diye düşünüyorum. Arkadaşlar çizgi film demişken arkasından dizileri de ekleyeyim. Herkes için farklı diziler akılda kalmış olabilir ama ben birkaç tanesini benim aklımda kalanlardan bahsedeceğim. Bizimkiler vardı hani bağırıyordu ya Sevim diye. Mesela ben onu çok severdim. Sonrasında Süper Baba vardı. Barış Manço'nun Adam Olacak Çocuk vardı. Çiçek Taksi vardı mesela beni çok eğlendirirdi. Ve tabii ki gençlik dizisi Çılgın Bediş. Onu da hatırlatmadan olmaz değil mi? Sizlerin de vardır mutlaka. Onları yorumlara bekliyorum tabii ki. Arkadaşlar bu dönemdeki siyasetçilerden birkaç tanesini hatırlatayım size. Tansu Çiller vardı. Kadın olduğu için benim için biraz daha kıymetli diyeyim. Sonrasında Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan. Arkadaşlar 90'larda evimizde böyle güzel eşyalar vardı, sevimli. Benim özellikle sevdiğim bir şey vardı. Ayaklı gırgır. Annem çok kızardı oynuyorum diye ama sürekli onunla oynardım falan. O çok eğlenceliydi. Sonrasında Somya vardı mesela böyle demirden oturduğumuz hani böyle kanepe koltuk yerine. Merdaneli çamaşır makinesi. Hani böyle çamaşırı sıktıkça yerinden oynar tam böyle banyodan çıkar antreye kadar gelirdi. Siz de hatırlarsınız eminim. Ya ev eşyasından bahsetmişken meşhur perdeyi nasıl unutabiliriz? Hey, yeri geldi ve tam zamanı. Şuraya bir Bob amca çiziyorum. Arkadaşlar 90'larda teknolojik aletler işte artık yeni gelişiyor diyelim. Ama evlerimize şu dönemki teknolojiyle zaten kıyaslamak mümkün değil. Evlerimize yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Walkman'ler vardı mesela gelmeye başladı. Sonrasında kaset çalarlı radyo, tüplü televizyon vardı. Kumandası olmazdı genelde böyle. Başında durup kanal değiştirirdik. Evlerimizde şöyle çevirerek aradığımız bir telefon vardı. Sonrasında dışarıda işte telefon için ankesörlü telefonu kullanıyorduk. Böyle jeton atardık ya da kart takmaya başlamıştık son dönemde. Sonrasında antenli cep telefonları girdi hayatımıza. Çok büyüklerdi hatırlarsınız. Cebimize sığmazdı. Hatta bırakın cebi çantamıza koysak bu kadar uzunlukta ağır telefonlardı. Şimdi en kıymetli yere geldik bana göre. Çünkü çocukluğumuzun asıl önemli kısmı oyun ve oyuncaklardır. Bu dönemdeki oyun ve oyuncaklardan zaten birkaç tanesini sayabilirim. Çocuklar için oyunun sonu yok. Sokak oyunlarından bir iki tane söyleyeyim. Seksek oyunu vardı. Yakan top vardı, istop vardı, sokakta oynadığımız misket oyunu vardı. Bir de erkeklerin bize attıkları kız kaçıran vardı. Sonrasında yokuşlardan kayardık, tornetler vardı hatırlar mısınız? Bir de tasolar vardı böyle cipslerin içinden çıkardı. Bende hala duruyor. Size onları da birazdan göstereceğim. Evde arkadaşlarımızla oynadığımız oyunlardan biraz bahsedeyim. Solo test vardı. Böyle atlatırdın kaç tane kalırsa işte sen zekisin yok aptalsın falan gibi yorumlar çıkardı. Tetris vardı. Tetris'i de göstereceğim. Ben de yine ondan da var. Bir de Atari vardı. O Atari'de ne oyunlar oynadık. O Super Mario'lar,
Street Fight'lar, ne oyunlar oynadık. Kaseti takardın, bir televizyona bağla, adaptörü tak falan. Ya şimdiki PlayStation bana göre onun yanında halt etmiş desem yeridir. O kadar kıymetliydi ki o dönemde. Tabii o dönemde kaldı. Sevgili arkadaşlar, dönemin şarkı ve şarkıcılarından bahsetmek istiyorum. İlk Tarkan'la başlayacağım çünkü Tarkan'ın bence 90'lar parlama dönemiydi. Bir şarkısı vardı, hatırlar mısınız? Kıl oldum abi diye. Evet, herkes hatırlıyor eminim. Ya da Oynama Şıkıdım Şıkıdım. Hakan Peker vardı. Giriş yaptığım şarkı Hey George versene borç. Sonrasında Yonca Evcimik vardı. Aboneyim abone, biletleri cebimde. Harun Kolçak vardı. Gir kanıma, hani bekarlık sultanlık derdin yetti canıma. Ve Oya Bora, ara beni, öptüm seni çok özledim deli gibi. Bu üçlüyü söylemeden edemeyeceğim. İzel Çelik Ercan. Haydi şimdi bütün eller havaya. Hatırladınız değil mi? O dönemde yıldızı parlayan başka bir şarkıcı daha var. Serdar Ortaç. Karabiberim ve Ben Adam Olmam şarkısı vardı. Mustafa Sandal ne diyordu? Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli. Doğuş, Sevda Yüklü Trenler, Atilla Taş, Ham Çökelek. Gülşen Be Adam, Levent Yüksel, Bir Daha. Ve ne diyordu Sibelcan? Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil. Son olarak bahsetmek istediğim çok kıymetli bir insan var. Barış Manço. Hangi şarkısını seçeceğimi bilemediğim için sadece adını söylemek yeterli dedim. Merhaba, ben Mike'ın bebeğiyim. Yani oğluyum. Yok, bebeğiyim. Tamam. Beni Opet'te indirin. Olur, indirelim. Selam bebek. Ben Mike bebek. Merhaba. Ya bir montumu çıkarır mısın? Çıkarayım. Çıkarayım ne demek? Dur bir saniye. Abi kolları bacakları çekiştirmeyin. Düz bırakın ya. Ama dedin ya montu çıkar diye. Bakın kiminle konuştum az önce. Cem Yılmaz. Opet'in bebeği. Arkadaşlar şimdi 90'lardan benim elimde olan birkaç şey göstermek istiyorum size. Bu arada bir de internetten bir kutu aldım. Bunun içinde de birkaç atıştırmalık ve yine 90'larla ilgili oyunlar var. Onları da göstereceğim. İlk olarak göstermek istediğim şey kasetler. Tabii fanatikliğimiz küçüklükten beri geliyor. Bu şekilde kasetleri hatırlarsanız bende şu an bir sürü var tabii ki. Kasetleri bir de kalemle, hani diyorlar ya yeni nesil bunun ilişkisini anlamaz diye. Şu şekilde böyle kalemi takardık, ileri geri sarardık, istediğimiz şarkıya çekerdik. Bunlar güzel anılar tabii. Şimdi kasetlerden sonra ben size tasolarımı göstereceğim. Çünkü ben de taso inanılmaz çok. Şu taso TV'ler falan çıktığında nasıl mutluydum. Şöyle oynatırdık. Bir sürü tasom var hala. Ben oğullarıma onları saklıyorum. Azıcık daha büyüdüklerini göstereceğim. Şimdi bakın bir şey daha gösteriyorum. 33 10 kılıfı. Bu da tabii Fenerbahçeli. Böyle güzel anılarım var, hala saklıyorum ben. Bir de benim anahtarlık koleksiyonum vardı. Ama arkadaşlar kusura bakmayın, fanatiklik bende biraz fazlaymış. Bütün anılarım Fenerbahçeli. Şimdi abur cuburlara geçelim. Bunun içinde çok güzel abur cuburlar var. Arkadaşlar ben bunları internetten bir siteden aldım. Siz de isterseniz linkini açıklama bölümüne ekleyeceğim. Şimdi bakalım içine. Tetris. Solo test. Korkuyorum ne çıkacağım diye. Eskisi gibi kötü sözler yok. Çok çalış, acele etme, ha gayret falan yazıyor. Şeker. Horozlu şeker. Ay, horozlu şeker en sevdiğimden. Bakın. Leblebi tozu. Ya leblebi tozunu bakkallardan alırdık. Kapının önünden geçen o abur cubur satan amcalardan da alırdık bunu. Cinolar. Çok güzeller. Bu şu renkli sakızlar. Ve herkesi kandırdığımız para çikolata. Bunun da hani alırdık ya, altın bu diye. Bakın ne var. Şimdi hani son dönemde bir stres çarkı mevzusu vardı ya. Bu o dönemin stres çarkı arkadaşlar. Bu da şöyle çıkardım. Bakın. Su koyardık bunun içine böyle. Böyle çalardık. Ve
son olarak dönemin en acısı ve en tatlısı. Sulu göz. Arkadaşlar şimdi ben bunların hepsini yiyemem videoda. Ama sulu gözü birlikte yiyeceğiz. Ben şimdi yiyince sizin de ağzınızda o ekşi tat canlanacak. Beyninize o uyarı gidecek. Kusura bakmayın, canınızı da çektireceğim ama ne yapayım? Neyse, büyüdüğümüz için o kadar gözümüz yaşarmadı ama yine de burnuma kadar kesti. Tadı normale döndü. Artık önemini yitirdi değil mi bu sakız? Çünkü amaç ekşi olması. Arkadaşlar son olarak Tetris'in size sadece sesini dinleteceğim. Çünkü oynamaya vaktimiz yok. Bir pil getirmiştim ben. Şöyle takayım. Ay. Evet ya, ama çok güzelsin sen. Tamam, şunu da seçeyim. Bir saniye şunu bir durdurayım da. Yandım o arada. Tamam arkadaşlar, bunu durduruyorum ben. Videoya devam edeyim. Arkadaşlar ekranı da göstereyim size, bakın. Anılar tazelendi değil mi? Arkadaşlar benden bu kadar. Çünkü 90'ları bir videoya sığdırmak mümkün değil. Şarkılarını, oyuncaklarını, oyunlarını, özellikle anılarını. Güzel bir dönemdi. Çok eğlenerek anlattım size. Çünkü benim çocukluğumun geçtiği dönem, birçoğumuzun çocukluğu, belki birçoğumuzun gençliği çok güzel günlerdi. Hani derler ya, evimizin kapısını kilitlemeden yatardık, öyle güvenirdik diye. Eskiden çok daha mı mutluyduk, ne dersiniz? Artık orası size kalmış. Ama ben o günlerde çok mutluydum ve sizlere birazcık da olsa bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerin de 90'larda unutamadığı bir sürü şey vardır eminim. Benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlara yazın lütfen. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.